Şimdi mesela kabarede ben bile isteye kör gözün parmağına kör topal bir sürü espri yazdım yani. Bu renk tercihlerinle ilgili bile ben eleştiri görüyorum. Abi Cemal Bey çok cırtlak veriyor ya renkleri falan diye. Tamam onların stili o yani. Tamam. Öğrenince bir gün gerçekten onu anlayacaksın ne sebeple yapıldığını ben. Çok ince çalışılmış abi. O ekranın böyle karlanması, bir böyle gidiyor geliyor olmasa tam video kaset şeyi. Yalnızca görüntü olarak değil, biz bütün estetik yani esprilerin sakilliğine de çok dikkat ettim ben. 80'lerin mizahi algısıyla yapılmış şakalar var. Evet. Dönemin espri anlayışınla ilgili bir belge yaratmak istiyorsanız onun şartlarını iyi biliyor olmanız lazım. Zaten biz Erşan'da da aşırı bir tuhaf kamera hareketi, 80'lerde olmayan planlar falan gibi öyle şeylerden kaçıyorum ki otantik görünsün diye. Bunu biraz daha Zaten zaman tüneline girmiş gibi oluyor. Bizim kameranın görmediği ne detaylar var. Şakalar 80'lerden olabilir. Ama 80'lerden olmayan bir şey var gibi. Siz de bunu hissettiniz mi? Peki bu ne olabilir? Yani Erşan Kuneri'nin özellikle birinci sezonunu aslında herkes gibi ben de sevmiştim. Ama diziyle ilgili bir sorun var gibiydi. Sebebini o gün henüz anlayamamıştım. Sözüm ona bazı inceleme yazıları ve videoları var. Ama dizinin özetini yapmak ve beğenmedim demek dışında hiçbir şey söylemiyorlar. Bir sorun var ama nasıl tespit edeceğimi henüz bilmiyorum. Dizinin birinci sezonu ile ikinci sezonun arasındaki en belirgin farkı bularak işe başlayabiliriz bence. İki sezonda da bölümlerin ortalama süresini 50 dakika olarak alalım. Birinci sezonda Erşan Kuneri ve ekibinin çekecekleri filme hazırlık süreçleri dizi bölümü içerisinde bu 50 dakikalık sürenin yaklaşık yarısını alıyordu. İkinci sezonda ise bu süre daha da kısalarak yaklaşık 10 dakikaya kadar düştü. Yani ikinci sezonda Erşan Kuneri'nin çektiği film bölümün büyük çoğunluğunu yaklaşık 30-40 dakikasını oluşturuyor. Bugün öğleden sonra kahve içmeye çıktım ve belki birkaç fotoğraf çekerim diye makinemi de yanıma almıştım. Ve fotoğraf çekerken birden her şey klik etti. Dizide tam burayla ilgili bir sorun var gibi. Yani buna tam anlamıyla sorun denemez. Ancak şöyle. Kameranın diyaframıyla oynadığımda kameranın nasıl davrandığına dikkat edin. F-stop sayıca yükseldikçe alan derinliği artıyor ve kamera sensörü daha az ışık alıyor. Lensin diyaframı aslında gözünüzdeki iris ile benzeşiklik gösteriyor. Yani diyaframı kıstığınızda retinanız daha az ışık alıyor. Bu da kamera için sensörün daha az ışık alması demek. Yani görüntünüzün kararması. Ama kamerada farklı olan bu kısma eylemi aynı zamanda alan derinliğini artırıyor. Yani daha kısık bir diyafram, daha keskin bir görüntüye ve alan derinliğine giden bir yol. Tabi her lensin bu konuda bir sweet spot'u var. Yani çok kısık bir diyaframda görüntüde bazı olumsuzluklar yaratabilir. Ama burada asıl önemli olan nokta şu bence. Modern filmlerde arka plan blur ya da Türkçe'de kullandığımız şekliyle flu olmasına neden daha sinematik gözüyle bakılıyor? Sığ alan derinliğinin daha sinematik olduğuna dair inanış, tamamen güncel dizi ve filmlerde giderek popülerleşen bir sinematografinin bize armağanı aslında. Yani buna iyi ya da kötü diyemeyiz. Tamamıyla estetik bir tercih. Örneğin ben de şu an sığ bir alan derinliğiyle videoyu çekiyorum. Çünkü evimde tek başıma video çekiyorum ve büyük bir prodüksiyonun sahip olabileceği aydınlatma ve set dizaynına sahip değilim. Peki bütün bunların Erşan Kuneri ile ilgisi ne? Erşan Kuneri her ne kadar karikatür bir tiplemenin 80'lerde yaptığı parodi filmleri ele alan bir dizi olsa da Cem Yılmaz dizinin pazarlamasını yaparken daha çok detaylara gösterdiği hassasiyeti öne çıkarmaya çalışıyordu. Dizinin oyuncuları da prodüksiyon dizaynına ve kostüm tasarımlarına olan hayranlıklarını sıklıkla bu pazarlama sürecine dile getirdiler. Özetle hem Cem Yılmaz hem dizi ekibi dizinin 80'leri ve sinemasını yeniden yaratma konusunda olabildiğince gayret ettiği söylemini sıklıkla kullandılar. Ama Cem Yılmaz'ın nedense röportajlarında göremediğim ve es geçildiğini düşündüğüm çok önemli bir konu bu sırada devreye giriyor.
sinematografi. Sonuçta Erşen Kuneri filmleri 80'lerde çekilmiş filmler. Dolayısıyla sinematografik olarak da 80'lerde çekilmiş gibi gözükmesi gerekiyor. Diyafram konusuna birazdan dönmemiz faydalı olacak. Ama öncelikle Hollywood ve Yeşilçam filmlerinin, her ne kadar bunlar zaman zaman ayrışabilse de, sinematografik açıdan bazı karakteristiklerini şöyle bir sıralayalım. 35 mm filme çekilmesi. Bugün bildiğimiz anlamda sinemanın belki de en karakteristik özelliklerinden birisi. Çünkü hemen hemen hafızalarımıza kazınmış bütün filmler bu 35 mm film formatında çekilmişti. 35 mm, 16 mm ya da Super 8 mm'ye kıyasla daha iyi görüntü kalitesi, daha keskin bir görüntü ve daha geniş bir aspect ratio'yu bize sunuyordu. Ama burada özellikle Türk sineması için şunu söylemekte fayda var. Tıpkı diğer konularda olduğu gibi bu konuda da özellikle online kaynaklar bulmak oldukça güç. Ama şuna da değinmek gerekir. Bu kitapta görüldüğü üzere özellikle 70'lerin sonlarında giderek tırmanan siyasi gerilim, ekonomik sorunlar ve televizyonun giderek sinemadan daha ucuz bir çözüme dönüşüyor olması gibi sebeplerle 16 mm ve 8 mm piyasada daha yaygın hale gelmeye başlamıştı. Örneğin 1979 yılındaki 195 filmin 131'i 16 mm'ye çekilmiş seks filmlerinden oluşuyordu. Erşen Kuneri'nin aslında bildiğimiz hikayesi de burada başlıyor. Dolayısıyla kendimize şu soruyu sorabiliriz. Erşen Kuneri'nin filmlerini 16 mm'ye çekmesi gerekmiyor muydu? Yani daha soft alan derinliği olan, daha düşük kalite, belki de tarihi geçmiş filmlere çekilmesi gerekiyordu. Burada karşı bir argüman olarak şu da söylenebilir. Erşen Kuneri dizisi, Erşen Kuneri'nin Yeşilçam'daki seks furyası döneminin bitişiyle başlıyordu. Yani Erşen Kuneri aslında 80 darbesi sonrasında geçen bir dizi. Dolayısıyla filmleri tam olarak o döneme ait değil. Yalnızca o dönemin izlerini taşıyor. İkinci olarak da şu söylenebilir. 16 mm film çekmek belki pahalı denebilir. Zaman kaybettirici olabilir. Ya da pratikte belki Netflix'te yayınlanmaya uygun bulunmayabilir gibi sebepler sıralanabilir. Ama burada şu soru gündeme geliyor. 80'lerde yaşamış bir yönetmeni senaryoları, kostüm dizaynı, prodüksiyon dizaynıyla tam anlamıyla yeniden yaratmaya çalışmak için de aynı şey söylenemez mi? Üstelik 16 mm olmasa bile 35 mm hala günümüzde kabul görebilecek bir format. Yine biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'deki dokümantasyon sorunlarından dolayı Cem Yılmaz'ın, daha doğrusu dizinin görüntü yönetmeni Uğur İçbak'ın hangi kameraya da hangi lenslerle hangi sahneleri çektiğine dair herhangi bir bilgi internette yok. Ancak bu kamera arkası görüntüsünden biliyoruz ki dizi log formatta çekiliyor ve modern bir filmde olacağı şekilde color grade sürecinden geçiyor. Bu noktada yapım şirketi kendi film emülasyonlarını oluşturarak 35 mm film look'una en yakın görüntüyü elde etmeye çalışabilirdi. Oysa dizide sadece film texture overlay'i ve vignette efekti atılarak günün kurtarılması Cem Yılmaz'ın bahsettiğinin çok uzağında bir titizliğe işaret ediyor. Ayrıca Erşen Kuneri aslında A sınıfı bir yönetmen değil. Yani bakıldığında B-movie'ler çekiyor. Dolayısıyla yine videonun devamında bahsedeceğim sebeplerden dolayı bu filmleri bu tip bir sinematografiyle çekmek dizinin tamamen kendi mekaniğine aykırı ilerliyor. Çünkü dizide dönemin filmleri çoğu zaman parodileştirilerek bir alay konusu olarak kullanılıyor. Bu bağlamda sinematografiyi, editi, ses dizaynını, ışık kullanımını tamamen çağdaş bir film gibi kaydedip yalnızca kostüm, şaka ve prodüksiyon dizaynı olarak bir setting yaratmak açıkçası dizinin varoluş sebebini sorgulatıyor. Aslında bu noktaya kadar belki de Cem Yılmaz'ın bir senarist, yönetmen ve oyuncu olarak gerektiği kadar işini yaptığı, belki de görüntü yönetmeninin, gaffer'ın nedense bir yeniden yaratımla ilgilenmediğini söyleyebiliriz. Ama bununla ilgili görüşlerimi en son paylaşacağım. 2. Alan derinliği, açık diyafram kullanılması. Klasik sinemada aslında günümüzdeki gibi sığ alan derinliği furyası yok. Bu kullanılan film stoğuna, çekim koşullarına ve lens tercihine göre değişebilecek bir şey. Ama örneğin ben bu videoyu şu an Sony A7 IV ile çekiyorum. Bu kameranın sensörü bir 35 mm filme kıyasla daha geniş bir formata denk geliyor. Yani VistaVision filmlerin dijital versiyonuna daha yakın bir format olduğunu söyleyebiliriz. Ama söz gelimi kadrajımın 35 mm bir film look'una sahip olmasını isteseydim, öncelikle kameradan autocrop özelliğini açıp kadrajımın Super 35'e gelmesini sağlayabilirdim. İkinci yapacağım şey ise açık diyaframdan kurtulmak olurdu. Çünkü klasik sinemada bu aslında Hollywood ve Yeşilçam için de hemen hemen geçerli olduğu söylenebilir. Kadrajın mizansinin tam anlamıyla fokusta olması genellikle görüntü yönetmeni için ana öncelik oluyor. Yani karakter tam olarak nasıl görünüyor, nasıl bir ortamda bulunuyor, arkasında ya da önünde kim veya ne var gibi sebeplerden dolayı. Belki de bunun tiyatrodan sinemaya geçişle ilgili bir tarihsel bir altyapısı olduğu bile söylenebilir. Örneğin Hababam sınıfındaki bu karede Şaban karakterini, çevresindeki karakterleri, hatta odanın en ucundaki tahtada yazan formülleri bile aynı netlikte
olmasa da net bir şekilde görebiliyoruz. Oysa Erşen Kuneri'nin bu kamera arkası görüntüsünde de görebileceğimiz gibi aslında bunun dizinin birçok sahnesinde de görebiliriz. Çoğu sahne açık diyaframla çekiliyor. Örneğin bu sahne özelinde T2.8 ile çekim yapılıyor. Bunun bir Arri Alexa LF kamera olduğu varsayımında bulunalım. Bu benim kameramda f2.4 veya f2.6 gibi bir aralığa tekabül ediyor ki bu çok açık bir değer. Şu an benim kullandığım lens en açık haliyle f2.8'e kadar gelebiliyor. Bu kısmı editlerken şunu fark ettim. Şimdiye kadar yaptığım ve yapacağım bazı yorumlar yanlış anlaşılabilir. Mesela T2.8'in çok açık bir diyafram olduğu sözüm biraz kulağa şüpheli gelebilir. Ama başlangıçta kurduğumuz bağlamı unutmazsak aslında bütün şüpheler ortadan kalkacak. Mesela ilk aklıma gelen şöyle bir itiraz olabilir. T2.8 birçok görüntü yönetmeninin sıkça tercih ettiği bir değer. Üstelik T-stop, f-stop gibi kamera formatına göre değişmeyen, lensteki gerçek ışık geçirgenliğini ifade eden sabit bir değerdir. O halde sensör boyutu ya da lensin milimetresi bu denklemi neden etkilesin ki? Gibi karşı bir argüman gelebilir. Yani diyebilirsiniz ki birçok klasik Hollywood filmi ve modern film Super 35'e yakın formatlarda çekiliyor. O zaman klasik filmlerde neden her şey daha net görünüyor da modern filmlerde sığ bir alan derinliğiyle karşı karşıyayız? Çünkü T-stop değeri sabit bir değer olabilir evet ama alan derinliği kullanılan sensör formatına ve dönemin teknik imkanlarına göre ciddi anlamda değişiyor. Zaten Erşen Kuneri ile Yeşilçam'ı kıyasladığımız nokta da burası aslında. Tozlama ve kontrast meselesine bir sonraki bölümlerde değineceğim. Ama ondan önce açık diyaframın neden o dönemlerde bugünkü kadar yaygın olmadığını şu 3 örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Birincisi dönemin teknik kısıtlamaları ve estetik tercihleri. Aslında 1970-80'lerde dönemin görüntü yönetmenleri daha kısık diyaframları tercih ediyordu. Özellikle dış mekanlarda T8, T11 hatta bazen daha kısık diyaframları tercih ediyorlardı. Peki neden? Çünkü o dönemin film stokları genellikle 50-100 asa arasındaydı. Setlerde devasa HMI ve tungsten lambalar kullanılıyordu. Tozlamayı dengelemek için diyaframı kısmak bir anlamda zorunlu hale geliyordu ve dönemin estetik tercihlerine de daha uygun oluyordu aslında. Ayrıca o dönemin lensleri tam açıkta, yumuşak köşe, düşük kontrast ve optik kusurlar üretiyordu. Diyaframı kısınca bu kusurlar azalıyor, sahnenin her planı netleşiyor ve focus blur'lara da ekstra güvenlik payı kalıyordu. Üstelik dönemin görüntü yönetmenlerinin ve focus blur'ların monitör kullanma şansı olmadığını da göz önünde bulundurduğumuzda açık diyafram sahneler çekmek çoğu zaman görüntüyü riske atmak anlamına gelebiliyordu. Özellikle Yeşilçam'da bunu yapmanın Hollywood'a kıyasla daha zor olduğunu Çetin İnanç'ın bu belgeselde söylediklerinden anlayabiliriz. Geçen gün biri söyledi 350 kutu negatif çekiyorlarmış şimdi bir filmi. 350 kutu film ne demek? Ben 25 kutu filmle bir film bitiriyorum. Düşünebiliyor musun abi? 26 kutu çek bir daha iş vermez adam sana. Film kara borsa. İthali yok. Kaçak geliyor. Şey gibi yani uyuşturucu gibi böyle. Bir kutu film veriyorsun kameramana. Öbür setten telefon geliyor ya 10 metre bize ödünç verin diyor. O günleri yaşadık güzel. Buna ek olarak Yavuz Turgul'un aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni filmine bakarsak ki bu film 90'ların başında çekilmiştir. Yönetmen final sahnesini çekerken sahnenin ikinci take'ini alamayacağının bilinciyle filmi çekiyor. Bu ve bunun gibi örnekler Yeşilçam'ın sahip olduğu olanaklar ya da olanaksızlıkların ne düzeyde olduğuna dair sağlam bir içgörü veriyor aslında. Dolayısıyla bir Yeşilçam görüntü yönetmeni isterse T2.8 ile çalışabilirdi belki. Ama bunu yaparak elindeki sınırlı stokla büyük bir kumar oynamış olurdu. Başka bir örnek olarak da bu makalede Wes Anderson'ın görüntü yönetmeni Robert Yeoman'ın neden diğer modern DP'lere kıyasla daha derin odaklı bir sinematografiyi tercih ettiğinden bahsediliyor. Yeoman'ın Wes Anderson filmlerinde dış çekimlerde T11 gibi bir diyafram kullanıldığı belirtiliyor. En açık olarak da T4 gibi bir diyafram tercih ediyor. Bu örneği vermemin sebebi aslında Wes Anderson'ın retro estetiğini oluşturan büyük unsurlardan birisi de bu. Yani genellikle Wes Anderson bunu renklerle ve prodüksiyon dizaynıyla sağladığı düşünülüyor. Ama aslında alan derinliği de bu açıdan büyük bir önem taşıyor. 2. Sensör veya film formatının alan derinliğine etkisi. Bu makalede göreceğimiz kıyaslamada görüntüler aynı diyaframla çekilmesine rağmen sensör veya film formatına göre alan derinliğinin nasıl farklı davrandığını görebilirsiniz. Yani bu görüntüye bakarak Erşen Kuneri'nin aslında Blackmagic Pocket gibi bir kamerayla çekilmesinin daha sağlıklı bir adaptasyon olduğunu düşünebiliriz. Ama dizi daha geniş bir sensöre sahip bir kamerayla çekilmiş gibi gözüküyor. Ki dizide görüntü yönetmenleri 1. ve 2. sezonda farklı kişiler. Yani
Yani örneğin 1. sezondaki Kötü Mal bölümüne bakalım ve 2. sezondaki Kötü Yol bölümüyle kıyaslayalım. Kötü Yol filmi aslında 1. sezondaki Kötü Mal filminin devamı niteliğinde. Ama 1. sezonda Uğur İçbak'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği Kötü Mal filmi aslında Yeşilçam'a daha sadık bir adaptasyon gibi duruyor. Örneğin bu sahnede ışıklandırma tıpkı bir Yeşilçam filmindeki gibi sert ışıklarla sağlanıyor ve modern bir filmin aksine kasıtlı kusurlar eklenmiş. Sert ışık kullanımı klasik filmlerdeki kontrastlı görüntüyü emüle etmekte de yardımcı oluyor. Ayrıca o dönemin film stoklarında çok spesifik beyaz dengesi ayarlamaları yapmak pek mümkün değildi. Genellikle görüntüler bu yüzden sarıya ya da maviye tint olabiliyordu. Bu sorun aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde bazen film çekimi bitmeden film stoğunu değiştirmekle ilgili bir sorundan da kaynaklanıyordu. Kötü Mal filminde özellikle karakoldaki sahnelerde bunun güzel emüle edildiğini görebiliyoruz. Yani burada görüntü yönetmeni ve colorist'in görece güzel bir işbirliği var denebilir. Ayrıca yine 2. sezondakine kıyasla nispeten daha derin bir alan derinliği olduğu söylenebilir. Ve bu da zaten biraz önce bahsettiğimiz sinematografik tercihlerin görüntüyü nasıl başkalaştırdığına dair örneklerden birisi. Burada şöyle bir şey söylenebilir. İki filmin çekim tarihi hikaye içerisinde de farklı zaman dilimlerine denk geliyor olabilir. Ama zaten konumuz burada sinematografide o tip bir hassasiyetin gözetilmemiş olması. Dolayısıyla dizinin genel görünümü yapılan bu minik değişikliklerin önemini büyük ölçüde geride bırakıyor. 3. Modern color grading alışkanlıkları. Colorist'lerden bahsetmişken görüntüyü keskinleştiren ve mevcut alan derinliğini daha da ileriye götüren tercihlerden biri de renk düzenlemesinde yatıyor aslında. Yani eski filmlerde tahmin edebileceğiniz üzere günümüzdeki gibi ileri düzey renk düzenleme araçları yoktu. Dolayısıyla renkler, ışık dizaynı, kamera lens tercihleri, seçilen film stoğuyla dokunuş yapabileceğiniz minik bir sahaydı. Ama günümüzde birçok prodüksiyon log formatta, bazen de RAW formatta çekiliyor. Dolayısıyla coloristler bu ham görüntüler üzerinde renk ve pozlamayla ilgili aşırı oynamalar yapabiliyor. Tabii ki bu görüntü yönetmenlerinin de dahil olduğu ya da olması gereken bir alan. Ancak bazı modern trendler ve alışkanlıklardan ötürü coloristler mevcut görüntüyü daha da keskinleştirmek, background foreground ayrımını daha da net vermek adına maskeler, power window'lar, depth map'ler, renk kontrastı gibi araçlar kullanarak ön plandaki bir nesnenin ya da karakterin arka plandan daha da ayrışması ile ilgili bir takıntıyla iş yapabiliyorlar. Color grading ile ilgili verilen dersler ya da piyasayı domine eden filmlerde sıkça kullanılan bu teknikler zamanla kendiliğinden kurallara dönüşmüş durumda. Dolayısıyla 80'lerde çekilmiş gibi gözükmesi gereken bir filme benzer metotlar uygulandığında da zaten o düşünceyle çekilmemiş görüntüleri daha da ileri boyutlara taşıyabiliyorsunuz. Sonuç olarak Erşen Kuneri filmlerinin çok modern gözüküyor olmasının bir sebebi de color grading tercihlerinde yatıyor bence. Umarım bu bölüm oluşabilecek kafa karışıklıkları ile ilgili gereken cevabı verebilmiştir. Şimdi videoya devam edelim. Tabi burada şöyle bir şey de söylenebilir. Özellikle Yeşilçam filmlerinde yer yer ışık kaynağı ile ilgili sorunlardan ya da film stoğu ile ilgili sorunlardan dolayı özellikle medium ya da close-up shotlarda açık diyafram kullanıldığı söylenilebilir. Ama aslında bu çoğu zaman bir göz yanılması. Çünkü daha önce bahsedildiği üzere 16 mm filmler hatta 35 mm filmler bile benim şu an kullandığım kameranın sensöründen daha küçük filmlerdir. Dolayısıyla örneğin 16 mm'ye çekilmiş bir filmdeki lensin alan derinliği 35 mm'ye kıyasla çok daha farklı davranacaktır. Sonuç olarak X bir Yeşilçam filminde gördüğümüz açık diyaframla çekilmiş bir sahne hiçbir zaman şu kadrajda gördüğümüz diyaframla aynı açıklıkta değildir. Erşen Kuneri'nin gelecekten gelmiş bir yönetmen gibi davranmasına sebep olan bir diğer konuya gelelim. Kontrasta en kaba tabirle zıtlık ya da farklılık diyebiliriz. Sinemadaki kontrast izleyicinin dikkatini bir şeye çekmek için kullanılabilir, derinlik katmak için kullanılabilir, gerekli atmosferi ve boyutu görüntüye katmak için kullanılabilir. Kontrast oranı terminolojideki adıyla contrast ratio, bir karedeki açık alanlarla gölgelerin f-stop değerinden birbirlerine olan orantılarıyla ölçülür. Bu bazen hatta genellikle bir karedeki ana nesnenin ışıklandırılması üzerinden değerlendirilir. Bir film içerisindeki kontrast oranı değişebilir. Ama bu sadece pozlamayı ayarlamayla ilgili bir konu değil. Yani aynı sekans içerisinde görsel bir tutarlılık yaratmak için de bu geçerli aslında. Hem bir görüntü yönetmeninin kontrast oranı tercihi de tesadüfen olmaz. Zaten kilit nokta da burası. Hollywood ya da Yeşilçam komedilerinde, hatta günümüz Türk sinemasında bile high-key bir kontrast oranının olduğu bir sinematografi tercih edilir. Yani 1'e 1, 2'ye 1, 4'e 1 gibi kontrast oranları. Örneğin 1976 yılında çekilmiş Tosun Paşa filmine bir göz atalım. Bu kareyi Erşen Kuneri'nin 2. sezonunda bulunan Şekerpaşa bölümündeki şu sahneyle kıyaslayalım. Iyaz zonu log olmayan bir formatta, yani final görüntü üzerinde kullanmak tam olarak doğru sonucu vermeyecek
gerekecektir tabii ki. Ama burada zaten gözümüzle ayırt edebileceğimiz farkın daha anlamlı bir hale gelmesi için bu kıyaslamayı yapıyoruz. Tosun Paşa'da gördüğümüz üzere birebir bir kontrast oranı var ve görüntü neredeyse overexpose olmuş. Öte yanda ise modern bir filmde görebileceğimiz bir aydınlatma var. Karakterlerin yüzündeki highlightlar ve shadowlar arasında aşağı yukarı 1,5 stopluk bir fark olduğu gözüküyor. Yani bu da 2.8'e 1 kontrast oranı gibi düşünülebilir. Ancak bu minik bir fark gibi gözüken durumdan öte daha önemli bir ayrıntı var bence. O da Şekerpaşa filminin bu bağlamda bütün Erşen Kuneri filmlerinin tıpkı bir modern film gibi soft ve motivated bir ışıklandırma tercih ediyor olması. Oysa klasik Hollywood'un hem de Yeşilçam'ın en büyük karakteristik özelliklerinden biri de sert ışık kullanımıdır. Yani klasik bir Yeşilçam filminde softbox'larla, muslinlerle yumuşatılmış ışıklar kullanılmıyordu. Aksine sert tungsten lambalar daha yaygındı ve film stokları da genelde daylight ya da tungsten olarak iki seçenekle geliyordu. Dolayısıyla Erşen Kuneri gerçekten 80'lerde bir film çekseydi Cem Yılmaz'ın cildini asla bu yumuşaklıkta göremeyecektiniz. Bu nüansı kaçırmış olabilirsiniz ama aslında tam olarak da bu sebepten dolayı Tosun Paşa filmi Şekerpaşa'dan daha kontrastlıymış gibi gözüküyor. Çünkü kontrast oranı dediğimiz şey aslında algılanan kontrastı tam anlamıyla etkileyen tek öğe değil. Bir karenin soft ya da hard ışıkla aydınlatılıyor olması o karenin kontrast hissiyatını büyük oranda etkiliyor. Sert ışıkla aydınlatılmış bir nesnenin iki tarafı da aynı f-stop değerinde olsa bile sert ışık daha keskin köşelere, daha sert gölgelere sebep oluyor. Üstüne 35 mm'nin kendine has o greni de eklenince zaten punchy olan görüntüye daha sert bir katman eklenmiş oluyor. Dolayısıyla başlangıçta hayır Tosun Paşa daha kontrastlı gözüküyor gibi düşündüyseniz bunda haklılık payınız var. Ama sorun şu ki Şekerpaşa Tosun Paşa'ya hiç benzemiyor. Özetle bu tercihler neden yapıldı ya da neden tam olarak böyle tercihler yapılmadı diye soracak olursanız bunun cevabını ben de bilmiyorum. Cem Yılmaz ya da görüntü yönetmeniyle görüşmeden de bunun sebebini tam olarak bilemeyeceğiz sanırım. Yani burada benim aklıma birkaç kötü olasılık geliyor. Birincisi Cem Yılmaz ve görüntü yönetmeni dizinin ihtiyacı olan sinematografi yerine kendi kişisel vizyonlarıyla hareket ettiler. Yani bu şu demek, kasıtlı olarak dandik filmler yapmayı nedense yapılmaması gereken bir şey olarak gördüler. İkincisi ise belki de bu şekilde bir yeniden yaratım onları konfor alanlarının dışına itecekti ve prodüksiyon süreci gereğinden fazla uzayacaktı. Üstelik seyir zevki anlamında da belki de kendilerince soru işaretleri olduğunu düşünüyorlardı. Belki de Netflix birebir B-movie parodileri olmasını istemiyordu. Belki de bu tip pratik ve ticari kaygılar vardı. Ama bana kalırsa bu sebeplerin hemen hepsi fazlasıyla saçma olurdu. Çünkü öncelikle dizi bu haliyle Yeşilçam'ın idealize bir versiyonu gibi bir sinematografiye sahip. Yeşilçam'da bırakın B-movie çeken bir yönetmeni, Ertem Eğilmez gibi yönetmenler bile Tosun Paşa ya da Kaymak Zamanı gibi filmlerin en ufak bir sahnesini çekebilecek olanaklara sahip değillerdi. Dolayısıyla bence bu izleyicinin doğrudan farkında olmasa bile bilinç dışı bir şekilde sezebileceği net bir ayrım. Üstelik bunu yaparak kostüm dizaynı, prodüksiyon tasarımı, oyuncu seçimleri, dönem mizahı gibi birçok öğeyi de gölgede bırakmış oluyorsunuz. Oysa bu tip bir sinematografi tercih edilmeseydi, öncesinde emek verilmiş bunun gibi birçok öğenin de kendini aşarak Cem Yılmaz'ın mizahını daha da kuvvetlendireceğini düşünüyorum. Çünkü dizide zaten kurgu gereği bölümlerin ilk yarısı modern bir sinematografiyle çekilebilirdi. Diğer yarısında ise Erşen Kuneri'nin çektiği filmlerin içine girdiğimizde sinematografide yaratılacak net bir ayrım aslında bize şunu sağlayacaktı. Erşen Kuneri'nin yaşadığı hayatı, dönemi ve düşüncelerinden zıplayıp içeri girecektik. Ve yaratılan bu sinematografi sayesinde her şey daha da anlamlı hale gelecekti. Ve aslında hicvedilen her şey bu sinematografi sayesinde yerli yerine oturup anlamlı hale gelecekti. Bunu bir sihirbazın kostümünü giyip sahneye çıkıp şapkasından tavşan çıkarmasına benzetebiliriz. Ama Cem Yılmaz şapka takmadan tavşan çıkarmaya çalışınca yazım sürecinde oluşturduğu bütün o incelikler büyük ölçüde etkisini yitirdi. Ayrıca burada biraz önce bahsettiğim kaygılar vardıysa bile film texture overlay'i atmakla 35 mm filme çekmek arasında çok katı iki tercih olması gerekmiyor. İki dünyanın güzel bir bileşimi de yaratılabilirdi. Üstelik bu sinematografi Cem Yılmaz'ın yaptığı bütün hicivlerle tezatlık oluşturuyor ve Yeşilçam'ı olmadığı bir idealize dünyaya yerleştiriyor.